Adım Danny Forrester ve şu anda dünyanın en derin noktasında bulunuyorum. Ve işte dev yapılar başlıyor. Bir mimar olarak dünyayı dolaşıyor ve dünyanın en inanılmaz inşaat projelerini inceliyorum. Birazdan sizi dünyanın en tehlikeli inşaat projelerinden birinin perde arkasına götüreceğim. Dünya yüzeyinden yaklaşık 4 kilometre aşağıda dünyanın en derin altın madeni her geçen gün daha da derinleşiyor. Ve 3, 2, 1. Yerin 3660 metre altında sürekli depremler olan bir yerde dünyanın belki de en mücadeleci 5700 işçisi 65 dereceyi geçen müthiş sıcaklıklar altında iş yapmaya çalışıyor. Tanrım, su resmen kaynıyor. Burada eğriti destekler milyonlarca tonluk kayayı kaldırıyor. Aklımı kaçıracağım. Tümü dünyanın en değerli metallerinden biri için yapılıyor. Som altın. Bu kesinlikle şaka değil. Bu gerçekten som altın. Dev yapılar. Güney Afrika'da Johannesburg'dayım. Buranın yerlileri buraya egol ediyor. Yani altın kenti. Ve işin doğrusu durduğum yerin altındaki toprak dünyanın en zengin toprağı. Güney Afrika'nın kuzeydoğu dağlarında bulunan Johannesburg, dünya altın rezervinin yarısının üzerinde duruyor. 1800 sonlarında Johannesburg'da altın bulunduğunda bu cevheri çıkartmak için insanlar dünyanın dört bir köşesinden buraya akın etti. O kadar çok altın vardı ki onu toprağın üzerinde görebiliyordunuz. Zamanla kentin doğusundan batısına kadar maden ocakları açıldı ve giderek yerin daha derinine indiler. Günümüzde Güney Afrika'da bulunan 70 altın madeninde yarım milyondan fazla kişi çalışıyor. Sorun şu, 100 yılı geçen bir çalışmadan sonra bu değerli kaynak tükenmeye başladı. Son 10 yılda ülkenin altın üretimi %45 oranında düştü. Bu arada altın fiyatları inanılmaz arttı. Ülkenin en önemli endüstrisini yeniden canlandırmak için bir Güney Afrika maden şirketi eskisinden çok daha derine inmeye çalışıyor. Johannesburg'a 1 saat uzaklıktaki Mponeng maden ocağı şu anda dünyanın en derin maden ocağı. Yerin 4 kilometre altında bir altın fabrikası var. New York metrosundan çok daha fazla sayıda tünele ve dünyanın en uzun asansörlerine sahip. Bununla birlikte mevcut altın rezervinin çoğu çıkarılmış durumda. Ve geri kalan miktar da 8 yılda çıkarılacak. Yani ocağın açık kalması için jeologlar her yönde sondaj ve test çalışmaları yaparak daha çok altın arıyorlar. Sonunda onu buldular. Yeni bir damar denen bu rezerv yerin en az 5 kilometre altında bulunuyor. Ve değeri 6 milyar dolar aşan 140 ton altın madeni içeriyor. Yani 7 ya da 8 yıl içinde daha derine inmeseydiniz mevcut alandaki altının tümünü çıkarmış olacaktınız, öyle mi? Bu doğru. Peki bu yeni proje size maden ocağının kullanım süresini uzatmak açısından kaç yıl kazandıracak? Eğer şu anki proje hayata geçirilirse madenin kullanım süresi 2029'a kadar uzayacak. 2029 mu? Evet. Yani 7 ya da 8 yıl yerine kullanım süresi 20 yıl olacak. Bu doğru, evet. Ekip mevcut ocaktaki son altın rezervini çıkartırken bir başka ekip de yeni proje için çalışıyor. Görevleri yeni damara ulaşmak için 2135 metre ileriye doğru tek tek patlamalarla gitmek. Dünya yüzeyinden toprağın derinliklerine çalışmaya gitmek için hazırlanmak 1,5 saat sürüyor. Yolculuk dünyanın en uzun asansöründe başlıyor. Bu 50 tonluk canavar her bir turda 120 madenci taşıyor. Gideceğimiz yeri düşünüyorum da görünüşe göre durumu hafifletmek için en ufak bir şey yapmamışsınız Gordon. Ama olay bu zaten. Madencilik bu. Gerçek bu. Hazır mısın? Tamam, hadi gidelim. Hadi Kimberly. Tamam. İşte gidiyoruz. Asansörün hızı saatte 65 kilometre. Sanki dünyanın merkezine serbest düşüş yapıyormuşsunuz gibi geliyor.
Şu anda yerin 305 metre altındayız. 610 metre. Şu anda Büyük Kanyon'dan daha derin değil. 2440 metreye yaklaşıyoruz. İndiğimiz her 30 metrede kayalar daha da ısınıyor. Her birkaç yüz metrede burası daha da sıcaklaşıyor. Basınç daha da artıyor ve bunu beyninizde hissedebiliyorsunuz. Artık dibe yaklaşıyoruz, yani 3840 metreye. Şunu unutmayın. Aslında bu madencilik tarihinde bir maden ocağının ulaştığı en derin nokta. Asansörün dip noktasından tünel projesinin alanına 2,5 kilometrelik bir mesafe var. Günaydın. Günaydın. Bu arada şu anda sabah. Bu hayatınızda görebileceğiniz en karanlık ortamdır çünkü yer altında üzerimize düşen hiçbir ışık yok. Şu anda güneşten çok uzakta bir yerdeyiz, değil mi? Şu anda yüzeyden 3660 metre aşağıdayız. Kaya yüzeyinin bulunduğu yere yaklaştıkça ortam daha da ısınıyor. Burada adım attığım her an ısının değiştiğini hissedebiliyorum. Yavaş yavaş artıyor, giderek artıyor ve ileride şurada ocağın en derin noktası bulunuyor. Yeni altın damarına ulaşmak için 600 patlama gerçekleştirilecek. 540. patlama için hazırlanıyorlar. Ve dünyanın en derin noktasındaki bir patlama diğerlerine hiç benzemiyor. Kayaların arasına dağılmış faylar depremlerin ve göçüklerin yaşanmasına neden oluyor. Dipteki jeotermal ısı işçilerin 65,5 derece gibi son derece ağır şartlarda çalışmasını gerektiriyor. Aman Tanrım. Bu su resmen kaynıyor. Bu derin noktada ciddi anlamda ısınan su neredeyse elimi yakacak sıcaklığa kadar ulaşmış. Enerjiyi de dünyadan alıyor, öyle değil mi? Hem dünyadan alıyor hem de sondajın bir sonucu tabii. Pekala Gordon. Burada duran bu duvar yolumuzdan kaldırmamız gereken duvar. Öyle değil mi? Hı? Evet, Arkasında da altın var. evet. Yani bu duvarın daha derine doğru itilmesi gerekiyor. Böylece biz de ilerleyip orada bulunan altına ulaşabileceğiz. Evet. Kayanın arasında faylar bulunuyor. Yani patlamanın oluşturacağı enerjinin kontrol edilmesi gerekiyor. Yoksa bir depreme neden olabilir. İlk enerji vuruşunu merkezde toplayan baklava biçimli bir patlama modeli kullanıyorlar. Bir oyuk açarak ikinci, üçüncü tur küçük patlamalarla güvenli bir şekilde oyuğu büyütüyorlar. Neden her alan eşit şekilde patlatılmıyor? Enerjinin çoğunun merkezde olması gerekiyor. Çünkü kayanın kırılması gereken en sert noktası orası. Dışarı çıktıkça daha az hasar olmalı. Dış kısımdaki kaya çok zarar görürse onu daha çok desteklemeniz gerekir. Dış kısımdaki yüzey çok daha dengeli. Mümkün olduğu kadar çatlaksız bir yapıda olmalı. Patlayıcı sahada hazırlanıyor ve test ediliyor. Gordon, şu anda ne yapıyoruz? Patlayıcının uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına bakacağız. Bunu yapmanın iki yolu var. Evet. Bir ölçek ya da madenci yolu. Bundan biraz parmağını al. Dilini çıkar. Tadı pilinki gibi ise iyi demektir. Yani bir pili yalamış gibi hissedersem mutlu olacağım. Aynen öyle. Yalayacağım. Dilimi çıkarıp yalayacağım, öyle mi? Dilinin üzerine koy. Tanrım. İyice tadına bak. Ah Tanrım, bu korkunç bir şey. Demek ki kullanılacak kadar iyi. Evet, iyi. Hadi uçuralım. Tıpkı bir süngü takar gibi sopanın ucuna patlayıcımızı yerleştirdik. Kablo da burada. Şu deliğe girecek. Patlamaya kalkmaz değil mi? Çok zor. Çok zor bir olasılık. Tamam. İyice içeri it. Artık içeri İşte girdi. bu. Oldu. Ekip her deliğin içine 11 litre patlayıcı pompalıyor. Evet, artık delik Patlayıcıyla doldu. patlayıcıyla doldu. Aslında bir bakıma bu bombayı, bu küçük patlayıcıyı kayanın iyice içine sokuyoruz. Sonra da bu ip 64 deliği birbirine bağlamamıza yarıyor. Doğru. Bu iş bitince gidip düğmeye basıyoruz. Ekip ateşlemeden önce tünelde 305 metre uzağa gidiyor. Evet, en iyisi son durumu size özetleyeyim. Şu anda çok ileride bulunan duvardaki bir ton patlayıcıdan 305 metre uzakta bir yerde duruyoruz.
Onu patlatacağız ve patlamanın etkisi altında kalacağız. Bütün her şey orada gerçekleşecek. Böyle dar, kapalı bir alanda 1 tonluk patlama çok büyük bir şok dalgası yayabilir. Gordon, patlama sırasında gözleri ve kulakları koruma konusunda bir şey söylemişti. Evet, ağzını açık tutmak kulak zarını korur. Şok dalgası sırasında yaratacağı etkiyi yok eder. Yani ateşleme sırasında şok dalgasının kulak zarımı patlatmaması için ağzımı açmam gerekiyor. Evet öyle. Tamam. Bu hayatta ender yaşanılan o anlardan biri. Yani burada ne işim var? Buraya neden geldim diyor. Neden böyle bir şey yapıyorum ki, değil mi? Aşağıda ne işim var, evet. Yeryüzünden 3660 metre aşağıdayım. Güney Afrika'dayım. Elimde bir ateşleyici tutuyorum ve şu anda da arkamda binlerce kiloluk patlayıcı var. Ve onları patlatacağım. Her şey hazır. Pekala başlıyoruz beyler. Ağzınızı açın, kulaklarınızı kapatın. 3, 2, 1. İşte bu. Hayattayız. Patlama bitti. Kulak zarlarım sağlam. Şu gülümseyen mutlu madencilere bakın. Başardık. Patlama sayesinde tam 100 ton kaya parçalandı. Gordon, patlayıcıların yerleştirildiği yer tam olarak burasıydı, öyle değil mi? Bu doğru. Şu çeliklerin son çelik sırasının olduğu yere bak. Patlamadan önce kaya yüzeyi buradaydı. Peki bu patlamayla tünelde ne kadar ilerlemiş oldu? Yaklaşık 3,2 metre kadar. Bu inanılmaz bir kaya. Dünya yüzeyinin 3800 metre altındaki bu kaya ilk kez insan gözüyle görülüyor. Milyarlarca yıldır buradaydı. Ve bugün az önce Gordon ve ekibi dünya gezegeninin en derin noktasına ulaşmış oldu. Bu müthiş bir şey dostum. İnanılır gibi değil. Birazdan 3 kilometrelik tünellerden geçip altını ararken... Aman tanrım. Bir anda deprem oluyor. Güney Afrika'da dünyanın en derin madeni. Her gün 12 metre daha derine gidilerek 6 milyar dolar değerindeki bir altın damarına tünellerle ulaşılmaya çalışılıyor. Neredeyse 5 kilometre derinde her patlama göçüklere ve depremlere neden olabilir. Birkaç dakika önce gerçekleşen patlamanın ardından kısa sürede yeni tünel cephesinin desteklenmesi gerekiyor. Patlama bittikten sonra ortaya çıkan kaya yüzeyi, tüneli iten yaklaşık 4000 metrelik müthiş bir basınca tümüyle açık hale geliyor. Buradaki çalışmaların güvenli bir şekilde devam edebilmesi için ekiptekilerin çatıyı desteklemeleri ve onu yerinde tutmaları gerekiyor. Kayayı kaldırdığınız zaman üzerimizdeki 3660 metrelik toprağın basıncı burayı üstümüze doğru itiyor, değil mi? Evet. Yani tünel yıkılmak istiyor. Şu anda ortamın doğal eğilimi bu yönde. Ortamın doğal eğilimi bu tabii. Yani bu boşluğu kapatma eğilimindedir. Temel olarak bu kayayı geriye doğru itme ve bu açık tüneli tümüyle destekleme görevi de size düşüyor sanıyorum. Evet, esas görevim bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Tam sana göre bir iş. Çok yapılı birisin. Taşı geri itebilirsin. Yüzeydeki sıcaklık yaklaşık 65,5 derece ve patlamadan kalan amonyak kokusu havayı sarıyor. Her şeye rağmen ekibin işe başlaması gerekiyor. Öncelikle 33 çelik parça kullanılıyor ve bunlara kaya civatası deniyor. Bu civatalar dev vidalar gibi çalışıyor ve kaya katmanlarını bir arada tutuyor. Kaya yüzeyinin 1,2 metre içine giriyorlar ve her biri 17 ton kayayı tutuyor. Bu toplam 227 ton demek. Yani buradaki çalışmalara güvenle devam etmemiz için bu kaya civataları bize gerekli olan sağlam çatıyı sağlamış oluyor. Öyle değil mi? Evet, sağladığı şey tam olarak bu. Zor bir gün olacak. Zor bir gün. Ekip onları bir hidrolik matkapla ve motorlu tornavidayla yerleştiriyor. Pekala hadi başlayalım Johan. Sen ilk deliği aç. Ben de ikinciyi açayım. Hadi. Şimdi yaptığımız şeyi hemen anlatalım. Johan onu çalıştırdı ve bir taraftan kayayı soğutmak için dışarı hemen su püskürtmeye başladı. Evet oldu işte. İlk deliğimiz hazır durumda. 41 milimetre eninde boş ve çelik için hazır. Şimdi şuna bakın. Aletin ucunu değiştirecek. Matkap gidiyor. Tornavida geliyor. Evet. Şuna bakın. Hadi onu yerleştirelim.
Ben de yapabilir miyim? Pekala. Johan çekildi. Yerine ben geçtim. Her bir sondaj deliği çelik çubuktan sadece 1 milimetre küçük. Evet. Yani çubuk yerleştirildiğinde bu 1 milimetrelik fark 17 ton kayayı yerinde tutacak yeterli sürtünmeyi oluşturuyor. Şu anda başımızın üzerinde toprağa tutacak 560 tonu geçen miktarda bir güç var. Öyle değil mi? Ha? Evet. Sanırım üzerinizde yaklaşık 4 kilometrelik baskı yapan bir güç olduğunda bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Evet. İnanılmaz. Bu tüneli sadece 3,5 metre ilerletmek ve onu dünyanın en derin noktası haline getirebilmek için bunu kesinlikle yapmak şart. Tamamlandığında bu tünel madencileri 140 ton altına doğru götüren ana yol olacak. Oraya ulaşınca madenciler onu çıkartmak için daha küçük tüneller kullanacak. Bu yöntemi 120. seviyede kullanıyorlar zaten. Yani 183 metre yukarıda. 3 kilometresi trenle gidiliyor. Sonra da çıkarılan damara ulaşmak için 1,5 kilometre yürünüyor. İşte bu noktada altın bulmaya çalışacağız. Açıkçası bu projede çalışmanın en sinir bozucu, en korkutucu yanı şu. Asansörden fiziksel anlamda çok uzak bir noktadasınız. Yani bir terslik olursa kaçış yolundan çok ama çok uzakta kalıyorsunuz. Damardan önceki son 110 metrede 22 derecelik bir tırmanış gerekiyor. Aslında şu an gördüğüm şey 1880'lerden kalma bir madene benziyor. Şurada son derece eski ahşap bir merdiven var. Yaklaşık 20 derecelik bir açıyla duruyor. Ve yukarıdaki şu ışığın geldiği yerde varış noktamız. Altın orada yukarıda bir yerde. Ah aman tanrım. Yavaş yavaş şunu anlıyorum. Şu garip merdivenin olduğu az önce geldiğim yer sadece bir başlangıç aslında. Nereye gideceğimize bir bakın. Oh, aman tanrım. Bu bir şaka olmalı. Bunu hiç beklemiyordum. Peki oraya ulaşmak için başka bir yol var mı? Hayır, yok. Tamam. Önce duygusal olarak hazırlanalım. Işığı da açalım. Tamam. Gidelim. Hadi. Yerin 3600 metre altını kazarken en büyük tehlike sismik bir olayı harekete geçirmek. Aşağıda günde yüzlerce deprem oluyor ve bu sırada gidebileceğiniz hiçbir yer yok. Kayanın en az biçimde etkilenmesi için tüneller mümkün olduğunca küçük tutuluyor. Garip eğimli bir yerde yürümeye çalışıyorum. Şunu unutmayın, şu tarafa baktığımda burada yığılı tahta parçalarının kayayı yerinde tutmak için konduğunu görebiliyorum. Örneğin bu taraftaki kayanın desteği buradan alınmış. Kayayı parçalamışlar. Yani jeolojik olarak eğilim bu kayanın üzerimize düşmesi olacak. Patlamanın neden olduğu sismik hareketlere kayanın dayanması için destek gerekiyor. Clyde, bugünkü gibi bir günde ne miktarda sismik hareketlilik oluyor? Yüzlerce sismik hareket yaşanabilir ama bunların pek çoğu patlama sırasında oluyor. Evet, patlama sırasında. Yani 4 saniye önce gerçekleşen şu patlama gibi mi? Hayır, o tünel büyütmek için yapılan bir patlama değildi. Kaya yüzeyiyle ilgili. Bugün burada da bir patlama gerçekleşecek. Evet, yüzeyde. Seri halinde ilerleyen merkezi bir patlama olacak. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Oh. Her şey yolunda. Çok üzgünüm. Pekala, tamam Tanrım. Müthiş bir şeydi. Sonumuz geldi diye düşündüm. Bunu gerçekten düşündüm. Yo. Yo, iyiyiz. Devam edeyim mi? Tabii Clive. Sözlerine kaldığın yerden devam et. Komşudaki patlamanın sözünü kesmesine sakın izin verme. Söylesene, Peki, tamam. sen nasıl birisin? Sanki metronom gibisin dostum. Yaptığın en büyük hata şu Deni. Eğer koşarsan kendini tehlikeye atmış olursun. Öyle mi? Olduğun yerde kal. Eğer bir şey olursa olduğun yerde kal. Çünkü koşmaya başladığın an başını çarpabilirsin. Kayalara da çarpabilirsin. Asıl o zaman yaralanırsın işte. Bir şey duyduğun an artık her şey için çok geç zaten. Biliyordum. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Bu sarsıntı yukarıda asılı olan kayayı yerinden oynatabilirdi.
Alanda güvenliği sağlamak için onu yeniden desteklememiz gerek. Pekala, yapacağımız şey şu. Kaya yüzeyinin sabit kalması için destekleri yerleştireceğiz. Açıkçası bunu da mümkün olduğunca çabuk yapacağız. Çünkü az önce bir deprem oldu, yaklaşık 4 dakika önce. Ve herkes buradan bir an önce çıkmak istiyor. Bu madende her gün bir sürü deprem oluyor. Patlama sırasında oluyor. Şu anda da bir patlama olacak. Yani son derece riskli bir bölgenin yakınındayız. Burada gördüğümüz yapı, yani sütuna benzeyen şey, çatıyı yukarıda tutuyor. Şu an matkap da kullanamıyoruz. Destek sütunlarını yerleştirmeden burada güven içinde Doğru, çalışmak zor. Buna dayanamıyorum. Aklımı kaçıracağım. Bak, bu yüzden buraya destek koyuyoruz. Anladın değil mi? Bu 1,2 metre uzunluğundaki çelik parçalar yukarıdaki kayayı itiyor ve her biri toplam 10 ton yük kaldırıyor. Onu yerine yerleştirmek için yerdeki kaya parçalarını temizliyorlar. Gördüğünüz gibi şu anda aslında bu parçayı buraya sıkıştırıyoruz. Bir ucunu yere itiyor, diğer ucunu da kaya yüzeyine oturtuyoruz. Böylece bu takoz tıpkı bir sütun gibi bu kayayı yerinde tutuyor. Şuna bakın, bunu görebilirsiniz. Tıpkı lastik patladığında kullandığınız bir krikoya benziyor. Prensip aynı. Onu yukarı kaldırıp kayayı geri doğru itiyorsunuz ve artık bu parça bir sütun haline geldi ve çatıyı güvenli üzerinde tutan diğer parçalar gibi. Birazdan dünyanın en derine inen asansörünün bakımı çok uzun ve çok ağır çelik kabloların kesilmesiyle yapılıyor. Bu son derece kötü bir fikir gibi görünüyor. Yerin 4 kilometre altında günde 3 vardiya çalışan işçiler madene girmek ya da madenden çıkmak için tek yolu kullanıyor. Asansör boşluğu. Aslında asansörler bu çalışma alanının can damarları. Her gün tam 3500 işçi onlar sayesinde yer altına inebiliyor. Ve yüz binlerce kiloluk kaya da yine onlar sayesinde yeryüzüne çıkarılabiliyor. Yani bu şantiyenin sıra dışı koşulları nedeniyle bunlar öyle sıradan asansörler değil. Normal bir asansörde yükü kaldırmak için denge sağlayıcı ağırlık kullanılır. Bununla birlikte bu kadar ağır bir asansör için 60 tondan fazla bir ağırlık gerek. Bu nedenle madende ağırlık yerine ikinci bir asansör kullanılıyor. Asansörün biri aşağı inerken onun ağırlığı diğerini yukarı çekiyor. Asansörü bir ağırlıkla yukarı çekmek, yükünü bu şekilde kaldırmak yerine onun ağırlığını başka bir asansörle dengeliyorsunuz. Evet. Aşağı inen asansör aslında bir denge sağlayıcı etki oluşturuyor. Bu da sonuç olarak sarmal döngünün verimliliğini artırmamıza neden oluyor. Günde 300 tur yapan madenin asansörleri Ay'a olan mesafeyi her 9 ayda bir kat etmiş oluyor. Kayaların ağırlığı var, asansörün ağırlığı var, kabloların ağırlığı var ama bütün bunlar günde 24 saat boyunca iki tarafta da aynen devam ediyor. Evet, günde 24 saat. Bazen haftanın 7 günü. 20 tonluk kendi ağırlığı da dahil olmak üzere bu halat üzerindeki yük 70 tonu rahatlıkla geçebiliyor. Geçen yıl yakınlardaki bir madende halat koptu. Asansör düştü ve 8 madenci öldü. Böyle bir sorunu engellemek için ekip asansörün halatı üzerinde bir stres testi yapıyor. Bugün ne yapacağız? Bugün halatın ön ucunu keseceğiz ve onu bir laboratuvara göndereceğiz. Böylelikle halatın yapısının hala sağlam olup olmadığı tam olarak test edilmiş olacak. Bunu dile getirmek zor ama bu asansörlere binenlerin güvenliği için yapılıyor. İşe devam edebilmeniz için yapılıyor. Yani aslında bu burada yürütülen projenin can damarı, öyle değil mi? Evet, öyle. Bu çok zor bir kesim. Zamanla yukarı aşağı yapılan turlar halatların bükülmesine neden oluyor. Onu sıkılaştırıyor ve ciddi miktarda torsiyonel enerjinin birikmesini sağlıyor. Elimde bir naylon alışveriş torbası olsa ve onu bir şekilde sürekli çevirsem, onu hiç durmadan çevirsem, o zaman torsiyonel enerjinin tümü bir noktada bu ipin içinde toplanır, değil mi? Bıraktığımda hızla geri dönmeye başlar. Evet. Bugün bu halatı kestiğimizde tüm o torsiyonel enerji halatta birikmiş olacak. Evet. O enerjinin kontrollü şekilde salınmasını sağlamak zorundayız. Evet. Bu çok doğru. Asansörler çalışmadığı için yukarı kaya taşıması yapılmayacak. Halat bölümünün kesilmesi için ekibin sadece 2 saati var. Sonra asansör çalışmaya başlayacak. İlk adımda asansör bölümü bir destek kirişiyle sabitleniyor. Burada gördüğümüz bu çelik parçası onu yerine sabitlemiş oluyor. Böylece halat çıktığında düşmüyor.
Sonra asansörün tepesine geçip halatı yerinden çıkarıyorlar. Chris, emniyet kayışı takıyorum. Peki aşağı düşersem ne olur? Ne kadar mesafe var? Düşersen seni ancak 2560 metrede buluruz. Olamaz. 2560 metre aşağıda mı? Tabii parça parça bir hal. Parça parça mı? Sağ ol. Mani ayrıntıları seviyor. Halatı yerinde tutan şey 45 kiloluk tek bir çelik pim. O kadar sıkışmış durumda ki onu çıkartmak için bir hidrolik kriko kullanmak zorundalar. İşte pim burada. Asansörün yerinde sabit kalmasını sağlayan son önlem üyesi bu çelik parça aslında. Yani krikoyu kullanarak bu pimi yerinden dışarı çıkaracağız. Ve asansörü kablolardan ayırmış olacağız. Hadi Mani yapalım. Gel bakalım. Bitir şu işi. Sana çekici de getireyim mi, ister misin? Evet. Tamam. Tamam Nick. Yavaş mı gidecek? Tanrım. Oh, hey. Sağdakiyle başla Nick. Getir hadi. Çevir. Başla. Neredeyse parmağım kopuyordu. Hey dur Nick dur geri. Nick dostum, biraz dikkat et. Pim'in asansörün tepesine zarar vermesine engel olmak için son 10 santimlik yerde elimizi kullanıyoruz. Mani, artık Pim'in %99'u çıktı, öyle değil mi? Evet. Tamam, şimdi yavaşça onu çıkaracağım. Evet. Sadece onu dışarı çek. Tamam. Hazır mısın? Ben vurayım, sen de tut, tamam mı? Tamam. Bak çıkıyor. Tamam çıkıyor zaten. Çıkıyor mu? Evet. Hazır mısın? Hazırım tamam. Evet. Tamam bende. Tuttun mu? İyi misin? Evet onu aldım. Tamam. Kendimi bir doğuma girmiş gibi hissediyorum. Hadi işi bitirelim artık, pim çıktı. Bu durumda asansör kabiniyle kabloları birbirinden ayırabiliriz. Sonra da kabloları keseceğiz. Bükülmüş halatın deli gibi dönmesine engel olmak için önce onu sıkıştırmaları gerekiyor. Önce bunu açıyoruz. Sonra da halatı buradan alıp şu deliğe sokuyoruz. Ardından halatı kestiğimizde torsiyonel enerjinin tüm o dönme gücü serbest kalacak. Ve bu şeyle kontrol altına alınacak. Halat 4 civatayla sabitleniyor. Aslında bu bir tür fren balatası gibi. Fren kaliperi işlevi Evet, görüyor. öyle. Kesilince deli gibi dönmek isteyecek. Aynen Ama öyle. basınç uygulayacaksın. Böylece dönmeyecek. Dönüş yavaşlayacak. Evet. Kablo yerine sabitlendikten sonra artık ekip 7,5 metrelik bölümünü test için alabiliyor. Bu kablolar tamamen dolu 3 dorseyi kaldıracak güçte olduğu için onları kesmenin tek yolu asetilen tüpü kullanmak. Görünüşe göre onu eriteceğiz değil mi? Yani onu tüple keseceğiz. Evet. Sıvılaşmış çeliğe Evet. dönecek. Evet. İçinde birikmiş olan ciddi miktarda bir torsiyonel güç var. Yani kabloyu kestiğimiz anda dönmeye başlayabilir. Ve Haklısın. üzerinize sıçrayabilir değil mi? Al bakalım. Sağ olun bayım. Harika. Böyle tutabilirsin. Gözlüklerini alayım mı? Evet. Bence alsan çok iyi olur. Bence de iyi olur ama doğrusunu istersen Evet. çok tipsiz görüneceğim. Sana benimkini vereyim. Al. bunu Astigmatım mu var. takacağız? Bende astigmat var. Çok iyi. Hey Nick, tam şurayı tutacağım değil mi dostum? Evet. Tam şuraya, beğendin mi? Evet. Nasıl, mutlu musun? Çok. Peki bir şey görebiliyor musun? Evet, şimdi güzel görünüyorsun. Öyle mi? Nasıl görünüyorum? Çok güzel. Güzel mi? Evet. Sen de yakışıklı ve akıllı görünüyorsun Nick. Nedense çok akıllı görünmeye başladın. Pekala. Önce şu asetileni açacağım. Aç. Bir miktar asetilen bırakıp yakacağım. Evet, yaktım. Bu son derece kötü bir fikir gibi görünüyor. Alet 1650 derecelik bir ısı yayıyor. Bu güneş yüzeyindeki sıcaklığın 1/3'üne eşit. Evet, işte açılıyor. Beni öldürecek, beni öldürecek. Herkesi öldürecek. Halatın içinde bulunan birbirine geçmiş çelik kabloları eritmek için çok yüksek bir sıcaklık gerekiyor. Ah, oldu işte, oldu. Oh, oh. Evet, ben gözlüğümü geri aldım. Nick de tekrar asetilen tüpünün başına geçiyor. Sağ ol. Artık hazırız. Halat kesildiğine göre gerilimi serbest bırakabiliriz. Böylece birikmiş tüm güç kablodan çıkacak. Mani, hazır mısın? Bırakacağım. Dönmeye başlayınca hemen Tamam. çekip sabitleyeceğim. Evet. Başlıyoruz. Herkes geri çekilsin. Hadi gerilimi bırakalım. Aman tanrım. Hazır mısın? İşte bu. Tekrar. Artık bitti. Tamam. Çok iyiydin.
Ama çok gerildim. Tamam. Artık parça kesildiğine göre test için gidebilir. Burada gördüğünüz gibi onu tekrar sarmamız, kabloları bağlamamız ve 1 saat gibi kısa bir süre içinde kabloyu yerine koymamız gerekecek. Böylece maden çalışmaya başlayabilir. Birazdan altın buluyorum. Bu mu? Evet bu. Bu resmen altın. Hem de dünyanın en eski kayalarından birinde. Ama önce dünyanın en uzun asansörü hangi gökdelendedir? Sorunun cevabı az sonra geliyor. İşte sorunun cevabı. Dünyanın en uzun 610 metrelik asansörü Dubai Burj Khalifa'ya ait. Büyük asansörünün 1/4 büyüklüğünde. Dünya üzerinde en çok altın rezervine sahip olan yer Güney Afrika. Akla şu geliyor. Bu altın buraya nasıl geldi? Milyarlarca yıl geriye gidecek olursak bu bölgenin tümü devasa bir göldü aslında. Çevreden gelen sular bu gölde altının birikmesine neden oldu. Sonra yaklaşık 200 milyon yıl önce gerçekleşen volkanik olaylar gölü kapattı. Böylece altın içeride kaldı. İşte bugün bulmaya çalıştığımız şey de burada bulunan bu altın rezervi. Jeologlar altının 4 kilometre aşağıda olduğunu biliyor. İşin zor yanı onu çıkartmak. 2 kilometrelik tüneller ve 22 derecelik açıyla tırmanılan 91 metreden sonra altın damarının bulunduğu yere ulaşılıyor. Evet. Bu mu? Evet bu. Bu resmen altın. Evet bu altın. Kazacağımız altın cevheri tam burası. Bu ince, küçük 90 santimlik yer için toprağın 3960 metre altında bulunuyorum, öyle mi? %100 doğru. Burada görünen yüzeyin içinde küçük miktarlar halinde Altın. Altın var. altın kayaya yayılmış koyu karbon taneciklerinin içinde olduğu için damar gri renkte. Yani sarı değil. İnanılmaz olan şu, altın o kadar küçük ki Evet. ben bakınca onu göremiyorum. Evet çok küçük. Zerreler halinde. Doğru. Tıpkı kum tanecikleri gibi bunun içinde. Bu kadar. Bu damarı açmanın en hızlı ve en güvenli yolu sondaj ve patlama. Pekala, başlamaya hazır mıyız? Evet sondaja hazırız. Nerede yapacağız? İşte tam şurada. Peki, tamam. Artık altını bulduğumuza göre sıra onu buradan almaya geldi. Madenciler cevherin içine patlama delikleri açıyor ve onları güçlü bir dinamit karışımıyla dolduruyor. Yani bu kayanın içine yaklaşık 1 metrelik bir delik açacağız, öyle mi? Bu sondaj aletiyle. Aslına bakarsanız bence bu daha çok kayaya hızla değen çok büyük, devasa bir keskiye benziyor. Evet. Bu büyük bir keski. Evet. Büyük bir keski. Gerçekten öyle. Michael, Jack, artık bu altına bir delik açmanın zamanı geldi. Patlayıcıları alalım ve istediğimiz şeyi çıkaralım. Evet. İşte başlıyor. Altın damarının 22 derecelik doğal bir açısı var. Bu da madencileri oldukça dik bir konumda çalışmaya zorlayan bir şey. Amaç şu, onu sıkı tutmak, hizada tutmak ve matkabı içeri itmek. Tamam. Hadi gel. İleri it. Hazır mısın? Başlıyorum. Çok güzel. Böyle devam et. Matkap basınçlı havayla çalışıyor. 15 santim içeriden kayaya vuruyor ve dakikada 3000 vuruş yapıyor. Elim hala titriyor, bakın. Çok iyisin. Çok iyisin. Sondajcı olabilirsin. Ya, sondajcı olamam. Ben bu işleri anlarım. Cevher duvarı artık gece yapılacak ve patlamaya hazır. Dar alan ve sürekli depremler nedeniyle patlama ancak vardiyalar arasında yapılabiliyor. 5 ton patlayıcı yüzeyden ateşleniyor. Patlamadan sonra kayalar 8 kilometrelik bir yolculukla önce depoya, sonra asansör boşluğuna, sonra da yukarı gidiyor. Patlama gerçekleştikten sonra yerinden sökülen bu altın cevheri bu eğimden aşağı doğru kayıyor. Ve buradaki olağa geliyor. Ardından bu işe özel bir kazı aleti sökülen bu malzemeyi toparlıyor ve onları cevher geçidi denen yere kadar sürüklüyor. Kazı aleti altını yüzlerce metreden aşağıdaki bir depoya aktarıyor. Durumu anlamanız açısından şunu göstereyim. Bu çok derin bir delik, öyle değil mi? Evet öyle. Sanki dünyanın kolonu gibi bir şey.
Madencilerin yaptıkları asıl işte bunlar zaten. Sondajla, patlamayla cevheri yerinden söktüler. Şimdi de onları alıp bu deliğin içine koyuyoruz. Böylece daha sonra yeryüzüne kadar çıkıp birer altın külçesi olacaklar. 32 kilometrelik bir bantlı taşıyıcı sistem altın cevheri kayalarını ana şafta taşıyor. Bu noktada altınlı kayalar derinleştirme projesinden gelen artık kayalarla buluşuyor. Sonra ikisi yan yana ana şafta doğru gidiyor. Bu bantlı taşıyıcıda taşınanların değeri milyonlarca dolar. Bu bantlı taşıyıcıda olanlarsa tamamen değersiz. Bu maden ocağı çalıştığı her saat boyunca neredeyse 450 tondan fazla altın cevheri ve atık kaya topluyor. İşin zor yanı onları madenden yukarı yüzeye çıkarabilmek. Cevher ve atık kayalar bir futbol sahası uzunluğundaki bantlı taşıyıcı sistemle 50 tonluk 2 asansöre gidiyor. Atıklarla altınları birbirinden ayırmak da bant operatörüne düşüyor. Nolizvi merhaba, ben Madeni. Merhaba, nasılsınız? Çok memnun oldum. Nolizvi, bu alet çöp kamyonu gibi çalışıyor değil mi? Doğru. Tıpkı çöp kamyonunun arkası gibi. Yük bölümünü açıyor Evet. ve o dolunca Evet. kapatıyor. Her gün Nolizvi'nin bölümünden 12.000 ton kaya geçiyor. Bu bende. Tamam, öyle olsun. Sen altını al. Evet. Atıklar bende. Sende. Aslında uygun bir paylaşım. İşte geliyor. Büyük damper. Büyük damper. İşin temeli hiç karmaşık değil. Önce aç Ve kapat. ve kapat. Aç ve kapat. Bazen açıyoruz, bazen kapatıyoruz. Evet. Her şey kontrolü altında. Bunları bir yük asansörüne gönderiyor. Oradan da yukarı gidiyorlar. Tam 4 kilometre yukarıya. Birazdan 4 milyon dolarlık saf altın dökmek için dünyanın en iyi korunan binalarından birine giriyor. Som altın. Bu kesinlikle şaka değil. Bu gerçekten som altın. Geçen yıl Güney Afrika'nın en derin maden ocağı 13 ton altın üretti. 2 milyon tonda cevher. Üretilen her bir ons altın için yaklaşık olarak 3 kamyon atık çıkıyor. Burada Miponeng madeninde 24 saatlik bir sürede çıkarılan maden cevherinden 45 kilo som altın üretiliyor. Bu 45 kilo som altını elde edebilmek için yine 24 saatlik sürede yaklaşık 6.810 kilo taş çıkarmaları gerekiyor. Yani durumu özetlersek 30 günlük bir süre içerisinde söz konusu olan yaklaşık 227.000 kilo taş demek. Bu da gördüğünüz bu insan yapımı devasa dağın oluşmasına neden oluyor. Kayanın altına dönüşümü için 48 saatlik bir işlem gerekiyor. Bu işlemde madenin 81 dönümlük fabrikasında gerçekleşiyor. Yer altından çıkarılan cevher şu 1880'lerde dilencilerin ısırdığı parlak sarı altınlara pek benzemiyor. Hayır. Bu o değil. Hayır, bu insan gözüyle görülebilecek bir şey değil. Yani söz konusu olan inanılmaz derecede küçük altın toz zerreleri. Evet. Çıplak gözle görülemiyor. Bu kayanın içine dağılmış durumda. Sizin işiniz de bir şekilde bu mikroskobik tozu kayadan çıkartmak ve onlardan som altını yapmak, öyle değil mi? Evet. Yaptığımız şey tam olarak bu. Önce 4000 tonluk bir pres cevheri kuma benzer bir toza dönüştürüyor. Ardından buradaki ekip siyanür ve karbonu karıştırarak altının içindeki kuvarsiti çözüyor. Sonra saf altın tasfiyehaneye gönderiliyor. Ve işlemin son aşamalarına geçiliyor. Eritme ve dökme. Bugün 25 kiloluk 10 altın külçe dökecekler. 4 milyon dolar değerindeki bu altın yarım haftalık bir çalışmanın sonucu. Pekala, birkaç dakika içinde birlikte yaklaşık 10 altın külçe dökeceğiz, öyle değil mi? Bu doğru. Onca çalışmanın, kazmanın, patlamanın, sondajın sonucu işte burada olacak. Evet, nihai ürünümüz bu. Şuradan çıkan demir inanılmaz derecede sıcak. Şu an resmen yüzüm yanıyor. Şimdi kapak açıldı. 4 milyon dolarlık sıvı altın şu anda içeriden çıkıyor. İşte geliyor, geliyor. Vay, şuna bakın. Her kalıpta 3 lüks spor araba alacak kadar altın var. Bu bilim kurgu bir filme benziyor. Şuna bakın, inanılmaz bir şey. Milyonlarca dolar altın. Erimiş altının katılaşması için sadece 5 dakika yetiyor.
Hani fırında çok güzel bir yemek yaparsınız da onu fırından çıkarırken ya dökersem diye biraz gerilirsiniz ya. İşte bu durum biraz ona benziyor ama son derece pahalı bir versiyonu tabii. Şimdi altını kalıplara dökme işi bittikten sonra onu çıkarmamız gerekiyor. Önce yukarı. Çevir. Sonra ters. Şimdi de vuralım. Tamam, kalıbı al. Şimdi de Kalıbı al. hadi. İşte oldu. Evet, başardın. Som altın. Bu gerçekten som altın. Bu kesinlikle şaka değil. Bu gerçekten som altın. Evet Isaac, bu dökülen küçük parçaları atacağız. Bunlara ihtiyacımız yok değil mi? Senin için onları çöpe götürüp atabilirim. Bu işi bana bırakabilirsin. Çok üzgünüm ama ne yazık ki burada işler bu şekilde yürümüyor. Yani buradaki cürufü bile toplayıp tekrar eritiyorsunuz ve altın aramaya devam ediyorsunuz. Doğru. Yani onları eve götüremez mi? Hayır, götüremezsin. Bunu kimse yapamaz. Götüremem. Kimse mi? Burada çöpün içinde bile altın var. Külçelerde çinko ve gümüş gibi bazı fazlalıklar var. Bu yüzden altın daha sonra kapalı bir yere konuyor ve cüruf denen bu atıklar temizleniyor. Görünüşleri kakaolu kek gibi. Bu tadı güzel ama biraz yanmış, tepsinin kenarında duranlar gibi. Evet, artık 10 altın külçemiz hazır durumda. Onları bu haznenin içine koyacağız. Ve temizleme işlemi başlayacak. Ben Deni. Ben Başkan Kevin Hoza. Pekala başkan. Şimdi altını temizleyeceğiz değil mi? Onu burada yıkayacağız. Evet. Her ne kadar altın erimiş halinden çıkıp sertleşmiş olsa da şu anda hala 260 derece. Belki bu onun ne kadar sıcak olduğu hakkında fikir verir. İçine biraz ılık su koyuyoruz. Altın o kadar sıcak ki buhar çıkartmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi artık cüruflar yavaş yavaş çıkıyor. Ve parlak altın kendini göstermeye başlıyor. Evet, haznedeki su boşaltıldı. Külçe altınlarda biraz olsun soğudu. Şimdi cürufları çıkarmaya başlayacağız ve raspa kullanacağız. Bu fazlalıkların giderilmesi çok önemli. Külçeler fabrikadan çıkmadan önce %99 oranında saf olmalı. Başkan ne düşünüyorsun? Güzel değil mi? Evet, gördüğün gibi. Hepsi çok güzel görünüyor. Güzel, temiz ve cürufsuz. Cürufsuz. Artık hazır. Evet. Evet, artık ürün hazır durumda. Güzel, parlak, som altın. Bu 227 kiloluk altın yarın çok iyi korunan bir helikopterle alınana kadar bir kasada saklanacak. Yoldan çekilin. 4 milyon dolarlık altın. Evet, bu işte bitti. Sonunda üretilen 10 altın külçe 4 milyon doların tümü güvenli bir kasaya getirildi. Şunu unutmayın, uzaktan az gibi görünen buradaki som altın için 4 günden fazla bir süre kazı yaptılar ve bu çalışmaların tümü yerin 3660 metre altında bir yerde gerçekleştirildi. Yerin 4 kilometre altında dünyanın ulaşılmış en derin noktasında derinleştirme ekibi bu müthiş projenin son aşamasına gelmiş durumda. Olaya sizin açınızdan bakıyorum da buraya geldiğiniz her gün sadece işe gelmiş olmuyorsunuz. Bu çalışmalarla bir anlamda her gün dünya rekorunu kırıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, Bu inanılmaz bir duygu olmalı. Guinness'e başvurmamız gerek. Hem de her gün. Evet. 6 milyar dolarlık altın için ekibin 213 metre daha ilerlemesi gerekiyor. Böylece Güney Afrika'nın en önemli madeni uzun yıllar boyunca altın üretmeyi sürdürecek. Altının değeri aslında oldukça soyut bir kavram. Prensipte onun çok pahalı olduğunu biliyoruz. İster bir yüzük, ister bir saat, ister bir kolye olsun. Ama bu projeyi yerinde görene dek ve bu cevheri çıkarmanın ne kadar zor bir iş olduğunu fiziksel bir deneyim olarak yaşayana dek bu metalin değerini tam olarak anlamanız mümkün değil. Bu gerçekten de inanılmaz bir mühendislik çalışması ve bu dünyanın en derin maden ocağı. Ancak bu projenin başarısı rekor kırmasından kaynaklanmıyor. Yani altın, Güney Afrika'nın en önemli endüstrisinin ve bu ülkenin geleceği demek.